Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği lezzetler için Güney Anadolu turuna devam ediyor. Milor önce Adana'da kebabıyla meşhur Kolcuoğlu'na, ardından benzersiz ciğeriyle ön plana çıkan bir biçere gidiyor. Milor'un diğer bir durağı ise Mersin. Milor, kerbiç ve cezeryesiyle leziz bir tat sunan dondurmacı Halil'e gidiyor. Adana'da kebap deyince Kolcuoğlu bilinen ve saygı duyulan bir ad. Göl kıyısında güzel bir mekanları var. Gecede fasıl müziği oluyor. Adana'ya gelince tabii kebap yemeden dönmek olmaz. İstanbul'u karkış götürüyor. Biz burada güzel bir havada Seyhan Barajı'nın orada göl kıyısındayız. Öztürk Kolcuoğlu lokantasında kebap yemeye geldik. Vedat Milor burada et ve kebapların tadına bakıyor. Ancak burada balıkların tadına da bakabilirsiniz. Adanalılar kebap işini her boyutuyla geliştirmişler. Sadece kebabın en güzelini yapmıyorlar. Kebap nasıl yenir onu da çok iyi biliyorlar. Bol tere, nane, çeşitli salatalar, enfes turp, bütün halinde mangalda pişmiş ve sonra kabuğu sıyrılıp temizlenmiş soğan, kese yoğurdundan cacık ve Adana'ya has tahinli bir meze geliyor önünüze masaya oturur oturmaz. Burada zeytinyağı halis sızma zeytinyağı. Nar ekşileri de güzel. Oğuz Bey ne kadar zamandır buradasınız? Biz göl kıyısında 3,5 yıla yakın bir zamanda buradayız. Evet. Yalnız işte bu meslek bize babalarımızdan, dedelerimizden kalma bir meslek olduğu için uzun yıllar bu mesleğe devam ediyoruz. Anladım. Süzmeden yapılan koyun yoğurdu. Cacığımız, evet, koyun yoğurdu. Ekşi, herkes sevmez. Mesela dayım koyun yoğurdu sevmiyor. Ben de çok seviyorum. Evet. Ekşisi hoşuma gidiyor. Evet, damak tadı değişebiliyor. Tadına bakacağınız Öztürk Kolcuoğlu acılı bir salatamız. Sadece bizim restoranlara has bir salatamız bu. Biraz Adana dışından gelenlere acı gelebilir ama lezzetli, bizim Adana yöresinde yetişen yeşillik ürünlerinden yapılan bir salatamız bu. Şimdi gözümden yaş gelecek. Ondan sonra şu anda rahmetli bir yakın düşünüyorum diyeceğim ama acıdan geliyor bu yaş. Evet. Ama acılı hakikaten, fakat bu çok güzel. Ezmenizi yapmışsınız. Evet. Kebabın yanında yine yenilebilecek ezmemiz, soğan salatamız. Çok güzel. Şimdi onu kebapla yeriz de bunu turunç da getirmişsiniz. Siz bildiğim kadarıyla turuncu limon gibi sıkıyorsunuz. Evet, limon gibi salatalara kullanabilirsiniz. Evet, bir zahmet. Bakın, biraz turunç sıkalım. Siz zeytinyağı da görüyorum orada. Evet, salatalarımızda özellikle... Salat yağı değil mi bu, zeytinyağı? Hayır, zeytinyağı kullanıyoruz salatalarımızda. Turunç çok lezzetli. Ayrı bir lezzet katıyor salatalara, evet. Çok güzel. Şu şeyden tadına bakabilir miyim? Tabii. Bunu merak ediyorum. Hemen ikramımızı yapalım. Biraz ekmeği sürelim bunu. Teşekkür ederim. Tahin çok iştah açıcı bir şey bence. Evet, yemeklerle gidebilecek bir mezemiz bu da, tahin salatamız. İştah açıcı bir mezemiz yine. Aslında Adana'daki kültürde, kebap kültüründe işte salata çeşitleri de iştah açıcı özelliği. Kebaba hazırlık yapıyorsunuz, evet, yani. Evet, ön hazırlık. Ön hazırlık. Bu çok güzel. Bence buna da biraz turunç sıkmak lazım. Turunç ve limon girebilir. Güzel bir rakı mezesidir. Çok güzel bir rakı mezesi. Değildir. Bunda biraz süzme yoğurt mu var? Tahin var. Tahin var, maydanoz var ve süzme var. Pişmiş soğan çok güzel ya. Ben bu nefis bir şey, hem sağlıklı bir şey bu. Hem de yani insan bunu tek başına bile yiyebilir. Evet. Yani, yemeksiz bile tadabiliriz, evet. Şimdi bu şeyi merak ettim. Görünüşünden biber salçası falan olmadığı belli oluyor bunun içinde. Evet. Daha çok. Isot kullanılır. Genelde çiğ köftemizde isot kullanılır. Evet. Bu isot, yanındaki biber salça nar ekşisi mi? Nar ekşisi sosumuzu. Böyle buluyorum. Evet, evet. Güzel. Eti bayağı acısı normal.
Güneydoğu'da gelen iç şeylere göre, çiğ köftelere göre daha et lezzet geliyor. Acısı biraz daha az galiba. Evet. Yaptığınız. Şimdi bizim önem verdiğimiz çiğ köftede bir olay var yine. Eti çiğ kullanımdan yaptığımızdan dolayı onu bir şekilde pişirmek lazım. Evet. Bu pişirimi ateşte pişiremeyeceğimize göre baharatlarla pişiriyoruz. Karabiber, kimyon, isotla sarımsak kullanaraktan uzun bir süre et. Normalde halk şöyle bilir. Yani çiğ köfte yapılırken sadece bulguru yumuşatmak için yoğrulduğunu bilir ama biz eti özellikle pişirilmediği için baharatlarla pişirmeye Ama çok çalışırız. acı değil yani. Evet. Evet, çok acı değil. Bulguru biraz kalın gibi yani çok ince değil. Ağza geliyor. Evet, şimdi içerisine hiçbir su katkı maddesi kullanıldığından için sadece bulgur etle özdeşerek yapılıyor. Hafif bir diriliği kalıyor, evet. Ağza geliyor. Ağza yani. geliyor. Evet. Katıksız yapmışsınız. Güzel. Kebaptan önce minik fındık lahmacun ve peynirli küçük pide geliyor. Pidenin peyniri bol. Susam ve çörek otu da lezzet vermiş. Fındık lahmacun dediğimiz bizim yine fırınlarımızda yapılan Tavada mı pişiyor? tavada değil, normal kürekle fırına atılır. Evet. Kürekle de çekilir. Peki. Bazı yörede tabii ki tavanın içerisine konarak pişiyor. Tarsus Onu gibi gördüm. bölgelerde. Tarsus, evet. Küçük pide de ne peyniri kullanıyorsunuz? Kaşar peyniri kullanıyoruz bunda. Çok lezzetli. Tuzlu bir kaşar. Ben hoşuma gitti. Sanki kaşar dışında bir peynir. Yani sanki keçi süt şeyi gibi. Kaşarı tabii her kaşarı kullanmıyoruz. Kaşarın da biraz özelliği olması lazım. Bazı kaşarlar çok eridiğinde çok çabuk akışkanlık sağlıyor. Onun için biraz daha biz... Bu öyle değil. Evet. Sorması ayıp ama kaşar miktarı da bol, çok hoşuma gitti. Herkese böyle geliyor mu? Evet. Özel olarak bana mı böyle çıktı? Yok, normalde çıkan restoranımızda Gerçekten çıkan... öyle değil mi? Evet, gerçekten Yani, böyle. güzel. Evet, gerçekten Herkes böyle. yani yiyebilir yani. Evet. Ayrıca beni çatal bıçaktan kurtardığınız için teşekkür ederim. Hakikaten bu lahmacunu zevki böyle çıkıyor. Evet, elle yemek çok farklı, evet. Bizim kabahatimiz, azıcık soğuttuk ama tabii çok Evet. lezzetli. Bu kıyması belli oluyor yani bundan yapılan, kuzudan yapılan bu gerçekten et lezzetini alıyorsunuz içinden. Bizim restoranta özgü bir çöp şişimiz, böyle masalarda ikram ettiğimiz. İnsanlara şunu da tattırmak istiyoruz. Evlerde artık apartmanlarda mangal yakmak gerçekten çok zor oluyor. Zorlaştı. Evet, zorlaştı. En büyük keyfi Yani tabii. bu keyfi de böyle yaşatmak istiyoruz. Böyle bir nostalji yaşatmak istiyoruz insanlarımıza. Kendisi aslında çok güzel. Çok lezzetli. Belli bunu güzel terbiye etmişsiniz. Yani gayet. Evet. Tuz ve toz biber kullanıyoruz Demin burada. çekip bakarken fark ettim. Yapılırken siz kaya tuzu kullanıyorsunuz. Evet. Ben onu hep söylüyorum. Çok daha hem sağlıklı hem daha lezzet veriyor. Güzel hatırladınız. Gerçekten öyle. Yani ete yakışan tuz, kaya tuzu. Tam kıvamında yakaladık pişimi. Evet. Kaldıkça tabii biraz daha Biz normalde biraz daha az pişmiş olarak göndeririz masaya. Daha güzel. Masada tabii ki sohbet esnasında Hemen yemek lazım buna. Güzel kuzu şişle bakalım bir güzel bir Boğazkere şarabını deniyorum. Boğazkere aslında bir Diyarbakır'ın üzümü. Bu Denizli'de yapılmış. Evet. Çok daha yumuşak. Yani Diyarbakır'ı ben tercih ederim. Onun lezzeti yok ama dengeli ve dürüst yapmışlar şarabı. Yani basit bir şarap fakat güzel bir şarap. Çabuk tüketilmesi lazım. O kuzun hele o kuyruk yağının tadından sonra, kuzun zengin tadından sonra bunun böyle bıraktığı hafif meyvemsi bir tadı var. Daha çok ne bileyim kırmızı orman meyveleri türü bir tat. Güzel gidiyor. Ama bunlar çerez niyetine tabii ki. Asıl olan kebap. Adana kebabını burada metrelik yapıyorlar. Yani masada kaç kişi varsa ona göre ayarlıyorlar uzunluğunu. Gerçek Adana kebabının formülü basit. Et kuzu olacak. Erkek kuzu. Bol kuyruk yağı şart. Mutlaka ama mutlaka et zırhla çekilecek.
İçinde de sadece pul biber, rendelenmiş kırmızı sivri biber ve kaya tuzu var. Kebap güzel ama bununla birlikte sunulan kuzu pirzola ve içi dürüme sarılı beyti de güzel. Beytinin farkı içinde maydanoz ve sarımsak olması. Siz niye metrelik kebap diyorsunuz buna Oğuz Bey? Metrelik kebap değişimimizin sebebine siz burada yalnızsınız diye bunu ikram ediyoruz. Eğer 10 kişi olmuş olsaydık biz bu masa boyunda kişiye göre metreliği büyütebiliyoruz. Anladım. Evet, Bu, kebabın metresini büyütebiliyoruz. bu bir Boyunu kişilik yani. Evet, bu bir kişilik. Evet, bu bir kişilik. Pirzolayla başladım. Çok lezzetli pirzola. Afiyet olsun. Bu gerçekten belli oluyor bu kuzunun besi hayvanı olmadığı. Evet. Lezzeti var. Lezzeti var yani. Adana'daki işte et bulmamızdaki bir şans da buralarda çok soğuk olmadığından dolayı dışarılarda otlanarak beslenen hayvanların lezzeti biraz daha farklı oluyor. Biraz Evet. çok farklı oluyor. Evet. İstediğime yakın pişmiş benim. Orta pişirmişsiniz. Yani çok pişirmemişsiniz. O da daha lezzetli oluyor pirzola. Bizler hep şu düşüncedeyiz. Özel bir istek gelmedikçe eti çok kurutmamaktan yanayız. Bu sarma daha önce de Tarsus'ta gördüm. Beyti yapmışsınız herhalde. değil mi? Evet, sarma beyti dediğimiz. Sarma beytileriniz. Yani Adana'yı yapıyorsunuz. Eti biraz farklı galiba. Bakayım tadına. Bu sarımsaklı. Evet. Geliyor. Ekmeğimiz sarımsaklı bunda. Evet. Normal Adana kebabımızın sadece ekmeği sarımsaklı ve acılı ekmek yapılıyor. Evet. Ve onunla sarılıyor. Ekmek kızartılaraktan tekrar servis yapılıyor. Beytin içinde bu sarımsak yok değil mi? Yok. Sadece et ve biber. Kıymamız sadece tuz ve kök biber diye tabir ettiğimiz kırmızı biber vardır. Pul biber vardır. Bakın Başka hiçbir avcar burada girmez. çekilen ne kadar farklı oluyor arkadaşlar. İçi gayet güzel pişmiş. Dışı fakat içi ne kadar sulu kalmış. Renginden de belli oluyor. Çünkü herhalde bu hem zırhla çektiğiniz için hem de kuyruk yağından dolayı Evet. dediğiniz gibi dışı pişerken içi kurumuyor. El kıyması dediğimiz olay bu. Makineye giren kıyma bu kadar lezzetli ve sulu olmaz. Ateşte pişerken kurumaya yüz tutar. Ama el kıyması olduğu zaman kendi suyunu bırakmadığı için ette kaldığı için suyu pişimi ve lezzeti çok farklıdır. Çok farklı. Evet. Şöyle bir de güzel esprisi vardır Adana'nın. İşte hangi sokaktan geçerseniz geçin mutlaka bir kebap kokusu dumanı alırsınız diye. Daha yıllar önce tablolarda yapılan şeyler artık restoranlara taşındı. Lüks yerlere taşınmaya başlandı Adana kebabı. Hatta şu anda Türkiye'nin her tarafına da yayıldı. Yayıldı ama tabii aynı şeyi bu da bakın şu kestiğin zaman bile nasıl suyu akıyor içinden. Evet. Kolcuoğlu'na gelmişken bir de mutlaka tel kadayıf ısmarlayın. İstanbul'da bu kadar güzelini bulamazsınız. Yine kendi fırınımızda ustalarımız tarafından hazırlanan tel kadayıfımız. Güzel. Bir tadına bakalım. Eliniz sağlık, güzel yapmışlar. Bayağı kıtır, dışı bayağı kıtır. Afiyet Ama olsun. içi Yumuşak. Yumuşak bırakmışlar. Şimdi yine bu hep özlem duyduğumuz şeyler vardır. Annelerimizin, nenelerimizin eskiden böyle fırınlarda yapmış olduğu kadayıflar var. İçinde Şimdi bak- her şey tabii ki Her şey- hazır olduğundan dolayı Evet. ev tadını almak biraz zor oluyor. Bunu bulmak zor oluyor. Biz de burada bunu yakalamaya çalıştık. Yani eski ev tadı kadayıfını yakalamaya Vallahi çalıştık. yakaladınız, çok Evet, afiyet olsun. Nasıl bol fıstıklı yapmışsınız galiba. Sıcak ikram ettiğimiz helvadan yapılan, fırında helvadan yapılan, üzerine işte böyle fıstık ve ceviz koyduğumuz bir Evet. tatlı türümüz bu da. Bu da güzel de ben daha çok bu Kadayıf. lezzeti balıkla Balık, bağdaştırıyorum. evet. Mesela Bağdaştırıyorsun. balık yesem üstüne bunu tercih ederim. Çok teşekkür ederim. Biz Gerçekten teşekkür ederiz. güzel bir Daha- yemek. İlk kebabın aslında formülü basit. Anladığım kadarıyla şimdi en önce kuzudan bence olması lazım. Dana aynı lezzeti vermiyor. Kuzunun besi hayvanı değil de doğal otlayan hayvan olması lazım. Güzel bir şekilde terbiyesinin yapılması lazım. Bildiğimiz sofra tuzu değil de kaya ya da deniz tuzu kullanılması lazım terbiye yapılırken. Zırhla çekilmesi lazım.
kıvamında pişmesi lazım. Aşırı pişirmemesi lazım. Bütün bu faktörler bir araya geldiği zaman ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Yediğinizin anlıyor gerçekten. Bir de bu kadar lezzetli olunca fazla da yemiyorsunuz. Çünkü damağınızda uzun süre kalıyor onun lezzeti. Adana'da bu faktörler bir araya geliyor. İstanbul'da bunun hepsini tutturmak çok çok zor. Ben burada yediğim kebaptan gerçekten çok memnun kaldım. Sadece kebap değil, et, tüm etler, yani aynı et lahmacunda da kullanılmıştı. Yanındaki yeşilliklerle, küçük pidesiyle yediğim her şey çok güzeldi. Kadayıf da dahil. Şunu da anladım. Burada asıl aktör kebap. Onun dışında ki her şey, gelirsiniz eğer bir lokantaya, fazla kaçırmayın başta, çünkü kebaba yer kalsın. İnşallah metrelik adı bir daha şöyle bir 10 kişi falan geleceğiz ki böyle bütün masa uzunluğunda bir 5 metrelik bir kebabı görmek istiyorum nasıl olduğunu. Öztürk Kolcuoğlu lezzetiyle Vedat Milor'dan 4 yıldız alıyor. Fiyat kalitesiyle 5, ambiyansıyla 3 ve sınırlı içecek menüsüyle de yalnızca 2 yıldız alabiliyor. Tadı damağımda, reklamlardan sonra devam edecek. Burası ciğeriyle ünlü. Dedikleri kadar da var. Hani İngilizlerin sabah kahvaltısında biftek yediği söylenir ya. Herhalde Adanalılarda da biraz İngilizlik var. Ya da İngilizlerde biraz Adanalılık var. Adanalılar da sabah kahvaltısında ciğer şişiyor. Bu sabah Adana'dayız. Saat daha 9 sabah. Ben bugün kahvaltı etmedim çünkü kahvaltı niyetine ciğer yemek istiyorum. Adanalılar gibi. Bakalım sabah kahvaltı niyetine ciğer yemek nasıl oluyormuş. Ben sabah kahvaltı etmedim. Ciğerle açacağımmış günü. Sizde daha çok Adana'da da ciğer sabah kahvaltısı niyetine yeniyor değil mi? Anladım Evet, tabii. doğru. Adana'da genelde ciğer sabah kahvaltısı niyetine yeniyor. İnsanlar beğeniyor. Değişik bir şey. İnsanlar beğeniyor. Enerji veriyor. Tabii enerji. İngiliz Tabii. kahvaltısı gibi falan vardır ya hani böyle Evet. biftek. Günde iyi ki sağlıklı bir şey tabii ki. Lezzetinin formülü basit. En önemlisi ciğerin kuzu ciğeri olması ve taze yenmesi. Ciğerler deep freeze'e girmiyor. Sabah lokantaya geliyor. Hemen temizleniyor ve aynı günde tüketiliyor. Hani etin veresiyesi olur ama ciğerin olmaz derler ya. Ciğer taze olmalı, beklemez. Kebap gibi dinlendirilmez. Ama ciğeri iyi temizlemek gerekir. Adanalıların alışık olduğu ciğer ne Arnavut ciğeri ne de Edirne'nin yaprak ciğeri. Küçük küçük kesip şişlere diziyorlar. Aralarına da kuyruk yağı. İsterseniz üstüne bol pul biber döküyorlar mangala atmadan önce. Ya da tamamen natürel bir şekilde odun ateşinde ağır ağır pişiyor. Vedat Milor her ikisini de beğeniyor. Bir tercih yapamıyor. Salatalar güzel gözüküyor. Evet. Ezil kasık bu karışık salata. Mevsim salatamız. Anladım. Bunda 10-11 çeşit malzeme giriyor. İşte bu salatalı, domatesi, Çok güzel. Yeşillikler tabii biz tamam. yeşillikleri falan hepsi giriyor Tamam. standart. Çünkü ben diyorum ki hele bunlar olmadan o ciğerin ilacı gibi bu yani. Tabii Tadını bunlar dengelemek lazım. ciğeri tamamlayan şeylerdir Kesinlikle. yani. İşte Kesinlikle. şalgam, nane. Sadece şu salatanın üstüne bakacağım. Güzel. Afiyet. Gerçi sarımsak yakışır buna. Sarımsak Buna 11'e saat kadar. 11'de, sabah 11'den sonra koyuyorlar bu sarımsak değil mi? Evet, 11'den sonra katıyoruz. İnsanın yanında işe gidip geldiğinden dolayı 11'den sonra standart sarımsaklı yapıyoruz. Ezme çok güzel. Evet. Ezmeyi pek acılı yapmıyoruz. Normal ezme Normal. olarak yapıyoruz ama isteyene acılı, Acısı da değil sarımsaklı, bu yani, sade, acısı var. evet, normal bu. Çok güzel. Lavaş
lavaşı nereden alıyorsunuz? Kendi ekmek aldığımız fırınımız var. Zaten onlar açıyorlar. Bu lavaş değil, bu ciğer ekmeği. Ciğer ekmeği. Ciğer ekmeği bu Lavaş. özel yani. Bunu biz bıçakla açıyoruz. İnce düşüyor. Ekmeği ikiye yarıyoruz. Böyle ases ciğer ekmeği budur yani. Bu. Tabii. Bakın bu tam isteğim pişmiş belli çünkü sulu. Evet, sulu. Sulu kalmış. Şimdi bence et kaliteli olduğu zaman ciğer Taze. çok fazla pişirmek aslında kanserojen. Bu daha sağlıklı. Çok fazla kömür gibi olmaması, yanmaması. Taze etin tabii ki fazla pişmemesi Pişmesi lazım. Taze ciğerin fazla Ciğerinde. pişmemesi lazım. Kesinlikle. Şimdi bunun önce ben bunun tadına ayrı bakacağım. İçine biraz soğan. İşte çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu taze ciğer. Tabii taze olarak geliyor. Yani şoklanmamış. Evet, zaten çoklanmış ciğer almayız deriz, kullanmıyoruz da. İstanbul'da bu kadar taze ciğer yemek çok zor. Bir de tabii artık yani bir koyundan ne kadar çıkıyor en fazla ciğer? Kaç kilo çıkar? 1 kilo. 1 kilo. 750 gram. Tabii. İşte yürek karıştırıyorlar biliyorsunuz. Yani Evet. sakatat her şeyi karıştırıyorlar Tabii. artık şeye. Siz peki bunu çok lezzetli. Pişirmeden önce bir terbiye ediyor musunuz? Terbiye etmiyoruz. Etmeden pişiriyoruz. Çünkü çok Evet, hiç terbiye etmiyoruz. Ama iyice yıkıyoruz. Bol suda yıkadıktan sonra süzgeçte biraz süzülüyor. Ondan sonra çiğnemeye başlıyor. Arasında zaten kuyruk yağı var. Yani onsuz ciğer olmaz. çok güzel. Ben yine lavaş diyeceğim buna geldim. Ciğer lavaşı Tabii. diyelim. Buna da bayıldım. Çok güzel. Çok Evet, lezzetli. biz buna ciğer ekmeği diyoruz. Çok da iyi temizlemişsiniz bunu. Tabii temizliyoruz. Mesela biz günde 100 kilo ciğer alıyoruz. Bunun 10-12 kilo israfı çıkıyor yani. Bu enfesti. Şimdi bir de pul biberlisiniz. Evet, Ben de bakayım. acele. Acılı. Hatta bu da çok güzel. Evet. Yani zor tercih yapması zor tabii biberli şeyde. İkisi Kullandığınız pul biber nereden geliyor? Full baharatçımızdan alıyoruz bizim. Bütün zaten baharatları aynı yerden alıyoruz. Baharatçımızdan geliyor. Hepsi 1. sınıf geliyor zaten bütün malzemelerimiz. İşçilikte 1. sınıf olmuyor. Ortaya 1. sınıf bir şey çıkıyor yani. Yemek çıkıyor. Biber gerçekten çok güzel. Vallahi ben bu ciğeri yerken içimden aslında pek konuşmak gelmedi. Bilmiyorum program nasıl oldu. Çünkü o kadar lezzetli ki, şimdi bu tip lezzetler aslında giderek unuttuğumuz tadlar oluyor. Çünkü aslında olayın formülü çok basit. Kaliteli malzeme, her gün taze gelen ciğer, 2 gün önce falan kesilen koyunun ciğeri bu. Hiç katıksız, sade ciğer, çok ustaca pişirilmiş, çok iyi temizlenmiş. Aynı benim istediğim gibi, yani içi sulu kaldı ki ben böylesinin daha sıhhatli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pişer ve kömürleşirse o kanserojen. Hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Her türlü malzeme güzel, ekmek güzel. Dört dörtlük bir yemek. Gönül ister ki daha çok her yerde yiyelim, İstanbul'da bulalım ama bulunmuyor. Yani bu gerçekten, yani Adana'ya bunun için gelinir ya da Adana'ya gelirseniz burada kahvaltı etmeyin derim. Gelip sabah burada bir ciğer yiyin. Tek benim karar veremediğim acılı mı acısız mı? Ona da artık siz karar verin. Bir biçer hem lezzeti hem de fiyat kalitesiyle Vedat Milor'dan tüm yıldızları toplamayı başarıyor. Ambiyansıyla ise sadece 2 yıldız alıyor. Genellikle tarihi denen birçok lokanta adlarını satar. Kalitesi çoktan düşmüş, şaşalı günler geride kalmıştır. İş ticarete dökülmüştür. Maalesef bu tip örnekler ülkemizde çoktur. Burası öyle değil. Mersin'in çok köklü bir pastanesi burası. Şu anda 3. kuşağın elinde. Mersin'e gelmişken tabii Cezare'ye yemek istedik. Arkadaşların tavsiye ettiği yer Dondurmacı Halil. Cezare'yi de burada yiyeceğiz. Adlarını satmıyorlar. Kaliteli pastalar ve yerel tatlılar satıyorlar. Vedat Milor tattığı her şeyi beğeniyor. Şimdi burayı çok kişi methetti. Eski yerde ama siz
yaşınıza göre Evet. burayı açmış olamazsınız herhalde. Yok, Aileden ben geliyor. 3. kuşak, 3. Ha, nesil. ama adınız Halil. Halil, evet. Dedemin ismi. Dedem kurucusudur. Evet. Dedemden sonra babam, babamdan sonra kendisi 2008'de rahmetli oldu. Allah rahmet Ondan eylesin. sağ olun. Evet. Ondan sonra da biz zaten aile şirketiyiz. Kaç senesinde benim. kurmuş dediniz? Kaç senede? 1960 resmi olarak 1960'tan beri Bütün var. bunlar var mıydı baştan beri yoksa cezari olarak başlayıp giderek diğer 1950'lerde dondurma ve cezari olarak, Evet. 1960'tan bu yana da tüm her şey kerebiç, mamul, burma, yani bütün pastanede Hepsi ne? var. Evet, hepsi var. Yaş pastası yapıyorsunuz. Evet. Dondurma yazın yapıp çıkarıyorsunuz. Evet, zaten. dondurma da 12 ay var. Tadına bakacağım ben. Cezayirler tamam. Evet. Kabak tatlımız tamam. Burmalar tamam. Yumuşağı kıtırı var. Evet. Mamul bunlar herhalde. Evet. İçi hurmalı Hurmalı. mı? Hurmalı. Buraya çok özel tatlı olan siz söyleyin. Kerebiç. Kerebiç. Evet. Şimdi bu kerebiçin yapıldığı bitki de bu mu? Bu çöğen kökü. Kök yani. Evet, çöğen kökü. Bu bitkidir. Bunun suyu kaynatılıyor. Evet. Su kaynamış, yani kaynatılan çöğenin suyuyla şekerin çırpılmasından meydana gelen kadar. bir sos. Evet. Mersin'in ünlü cezaresine diyecek yok. Öte yandan pek bilinmeyen ve yerel bir tatlı olan kerebiç de müthiş bir lezzet. İrmikten yapılmış ve içi bol fıstık. Üstünde de çöven otundan elde edilen ve dokusu krema gibi olan bir sos var. Çok yakışmış. Hafif ve lezzetli. Burma kadayıfları da yabana atmamalı burada. Hem dövülmüş fıstıktan yapılmış ve daha yumuşak olanı hem de bütün fıstıktan ve kıtır olanı çok güzel. Valla bu Rezariye havuçtan böyle bir şeyin çıkması çok enteresan. Evet, değil mi? Dünyada yok böyle bir şey herhalde bir havuçtan. Ana maddesi havuç. Çok güzel Evet. tabii. Normal dilim cezayirden biraz daha yumuşak kıvamı ama çok çok yumuşak değil tabii. Çünkü bu dilimleniyor. O top halde olduğu için, hani ısırılarak yendiği için biraz daha yumuşak olması lazım. Çok lüks bir lokantaya götürmüşlerdi Fransa'da. Adam çok meşhur olmuş. Arpej diye domatesden tatlı yaptığı için. Şöyle bir düşünürseniz bizim özellikle Güneydoğu'da birçok tatlı tabii şeyden yapılıyor. Yani kabaktan, havuçtan, domatesden, patlıcandan falan. Belki de dünyanın en güzel tatlıları. Çok güzel. Fazla şekerli yapmamışsınız. Evet. Yani Şekeri çok hissetmiyorsunuz yerken. hissetmiyorum çok şekeri. O hissetmiyorsunuz. güzel. Yani Evet. gerçekten onun lezzeti, yoğun Evet. lezzeti geliyor. Hurmalı denemek istiyorum. Tabii, Bu şu zaten hurmalı. Tamam. Evet. Bakın. Hurmayı Hurmanın çok sevmem. hurmanın doğal bir şekeri olduğu için Gerek yok onun zaten. üstüne pudra şekeri konmuyor. Ama fıstıklı ve cevizli Koyuyoruz. üstünde pudra şekeri var, evet. Bunu soracaktım. İrmik belli. Bu irmikten İrmik, mamul. irmik ve yağdan hamur yapılıyor. Kalıplar halinde dökülüyor o da. Çok güzel. Gerçekten ağızda dağılıyor. Afiyet olsun. Şeyi de güzel. Kıvamında yani irmik hurma şeyi de. Evet. Oranı da. İnce tutmaya çalışıyoruz, İnce evet. tutmuşsunuz evet. Yani hurma. Gerçekten bence bunlar çok lezzetli. Tam benim zevkime göre tatlılar bunlar. Ha, kabağa da bakın bu. Sert bir kabaktan. Sert kabak, evet. Normal bildiğiniz O da sevdiğim İstanbul'daki gibi. Adapazarı'na yumuşak, falan evet, bulacağınız. Adapazarı'na. Kabaklar bu yöreden geliyor herhalde. Evet, Bal Mersin'le kabaklar Adana yani. arasındaki köylerden kabak, tamam. toplanıyor. Oralardan alıyoruz. Çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi şu şeyi çok merak ediyorum. Evet. Özellikle bunun sosunu. Vallahi bir kere bunu ilk defa yiyorum. Böyle Evet. sosu. Bilmeseydim neden yapıldığını tahmin et deseniz çuvallardım bu kesin. Evet. Çünkü imkan bile krem şanti değil tabii. Çok daha lezzetli. Evet. Yumurta lezzeti hiç yok. Çünkü yumurta Evet, yok yumurta içinde yok zaten. Çok çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Çünkü kendine özgü burnuna bir koku almadım. Fakat bunu yerken Evet, kokusu var. kokusu var. Evet. İrmik ve yağdan içli köfte gibi oyulup kalıplarda yine içine fıstık, hani et yerine, kıyma yerine fıstık ya da ceviz konur. Fırında pişiriliyor. Gerçekten dünya çapında bence bu tatlı bu. Bir kere çok yalın. Yağlı falan değil, ağır Evet, değil. ağır değil. Fakat yoğun ve lezzetli. Evet. Yani o fıstık lezzetini alıyorsunuz. İrmiği çok ince. Ben Evet. hemen irmik severim.
Fakat bu üçü birlikte gittiği zaman tarçın da çok yakışmış. Gerçekten ortaya çıkan berrak bir lezzet. Aynı zamanda ben buna derinliği olan bir lezzet diyorum. Evet. Katman katman bir lezzet ve bıraktığı tat ferah bir tat bırakıyor damağımızda. evet. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Bu tip bir gezinin de en güzel taraflarından bir tanesi. Bakın hiç bilmediğim lezzetlerle tanışıyorum. Afiyet Fakat bazen tanıştığınız insan gibi hani bazen çok kanınız kaynar ya. Burayı çok sevdim bu tatlıyı gerçekten. Afiyet olsun. Size Antep fıstığı geliyor herhalde. Evet, Antep fıstığı kullanıyoruz. Geliyor. Siz doğal şeker kullanıyorsunuz belli Doğal yani. şeker kullanıyoruz, evet. Bu da çok güzel. Bu daha bildiğim bir tat ama kadayıfı çok lezzetli. Evet, kadayıf yine el dökmesidir. Evet. Yine el sacında dökülüyor, kadayıf sacında. Bilinen bir tatlı yani öyle Tabii. kerebiç ya da cezayir gibi değil ama güzel, incecik. evet. Bir de Bir de bunun kalını var. Kalına bak. Kalınlığında tüm fıstık var. Biraz daha serttir tabii ki. incesinden. Bunu da müsaade edersin ben elimle yiyeceğim bunu. Afiyet olsun. Valla Mersin'e gelip buraya uğramadan gitmek olmaz. Karnım aç olmamasına rağmen ben çok beğendim tatlıları. Özellikle bu kerebiç insanı kendinden geçirecek bir tatlı. Cezayir'e de mutlaka tadına bakmanız lazım ama tatlıların hepsi güzel. Tadı damağımdadan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı lezzetlerle buluşmak üzere.